Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda yine kolaylıkla örebileceğiniz ve çok beğeneceğiniz böyle fırfırlı harika bir kız bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte öreriz. Tek renk ip kullandım. Böyle krem renkte bir ip kullandım. İstediğiniz renk çeşidini kullanabilirsiniz. İpim patiklik ip. İpimi boynuma takarak örüyorum ben. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. Şişlerim 3 milimetre. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Tek şiş üzerine atıyorum ve ilmeklerimi tek tek sayıyorum. İlmeklerimi oldukça gevşek atıyorum. Sıkı sıkıya bir ilmek atışı yapmıyorum. İlmekler arasındaki bu esnekliği sağlıyorum. 48 ilmek atalım. 48 adet ilmeğimi şişime attım. Burası örgümün arka yüzü olacak. Başlangıç ipim bakın bu tarafta. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime aktarıyorum. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Ters örgüyü nasıl yapıyorum? İlmeği şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. Buradaki ilmeği serbest bıraktım. Son bir ilmek kalana kadar böyle ters olarak örmeye devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Şöyle bakın. Başlangıç ipim bu tarafta. İlk ilmeği yine örmeden bu şişime alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde bakın bir diş haroşa sırası oluşturdum. Böyle ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ben ve haroşa sıralarını bu şekilde oluşturuyorum. İlk ilmeği her zaman örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor ve dikerken zorlanmıyorum patiğimi. Eğer buraya kadar olan kısmını çok yavaş buluyorsanız ya da size çok hızlı örüyor geliyorsam ayarlar kısmından videonun hızlı ya da yavaş ayarlarını değiştirebilirsiniz. Buradan da sizlere bu bilgiyi vermek istedim. Şimdi kaç sıra haroşa örmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa sırası örelim. Burada görmüş olduğunuz modellerin ve daha birçok modelin videolu detaylı anlatımlarına bu videonun altındaki açıklamalar kısmındaki linklere tıklayarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi 5 diş haroşa sıramı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Örgümün ön yüzündeyim. 48 tane ilmeğim var ve ilmeklerimi 3'e böleceğim. 2 ilmek ortada, 23 ilmek bu tarafta, 23 ilmek bu tarafta kalacak. Şimdi 23 tane ilmeğimi örerek bu şişime alıyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23 tane ilmeğimi buraya aldım. Şimdi ipimi arkaya geçirdim. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Bakın bu şekilde 2 ilmeği düz ördüm. Sonrasında kalan 23 tane ilmeği ters olarak örüyorum. Şöyle göstereyim. 23 tane ilmeğimi ördüm geldim. Burada 2 ilmeği ters ördüm. Pardon, 2 ilmeği düz ördüm. Sonrasında geri kalan 23 ilmeği örerek ilerliyorum. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Orta kısımda 2 düz örmüştük ön yüzünde. Onları da ters öreceğiz. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim.
Yine ters ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmeklere 2 ilmek kalana kadar örelim. Düz ilmeklerime 2 ters ilmek kala burada bıraktım. Şimdi bu 2 ters ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Sonrasında bu düz ilmeklerimi artık Selanik örgü şeklinde öreceğiz. Bakın. Şöyle ipimi arkaya attım. Düz ilmekleri normalde şöyle ilmeğin içinden geçerek örüyorduk. Artık şu şekilde bir alttaki şu bakın şöyle şurada delikli bir kısım var. Oraya batıp düz örelim. İlmeği bırakalım. Aynı şekilde buradaki düz ilmeği de alt kısma batıp örelim. İlmeği bırakalım. Sonrasında şöyle iki ilmeğin ikisini birlikte ters örelim ve diğer ilmekleri tek tek örerek sırayı tamamlayalım. Evet, örgünün ön yüzünü tamamladım. Bir ilmek şurada, bir ilmek şurada eksilttim. 2 ilmek eksilmiş oldu bu sırada. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi yine ilmeklerimi tek tek örerek ilerliyorum. Düz ilmeklere 2 ilmek kala bırakalım. Şimdi 2 düz ilmeğimi örmeden 2 tane ters ilmeğim var. Onların ikisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Şimdi düz ilmeklerime geldiğimde ipimi arkaya geçirdim. Düz ilmekleri normal düz ördüğüm şekilde değil, şöyle bir alttan batarak düz örüyorum. Aynı şekilde bunu da bakın. İlmeğin içine batmıyorum. Bir altına batarak düz örüyorum. Sonrasında buradaki iki ters ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Şimdi tek tek örmeye devam ediyorum. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet, şimdi örgünün arka yüzüne geçeceğim. Burada ilmeklerin tamamını tek tek ters olarak örüyoruz. İşlemimizi örgünün ön yüzünde yapıyoruz. Her örgünün ön yüzünde şu düz ilmeği örmeden 2 ilmeği birlikte ters örüp bir ilmek burada eksiltiyoruz. Düz ilmekleri ördükten sonra 2 ilmeği burada ters olarak örerek bir ilmek de burada eksiltiyoruz. Gerisini tek tek örüyoruz. Bu şekilde toplam 34 ilmek kalana kadar aynı işlemi uygulamaya devam edelim. Bu işlemi örgünün ön yüzünde yapıyoruz. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmekleri tek tek örüyoruz. Evet, bakın sıralarım tamamladım. Şöyle ilmeklerim hem bu tarafta hem bu tarafta azalarak gitti. Sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ilmek bu tarafta. 16 da bu tarafta kaldı. 32 tane ilmeğim var. 2 de ortadaki düz ilmek. 34 tane ilmeğim oldu. Şimdi 34 ilmekle artık devam ediyoruz. Şimdi lastik örgüye geçeceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini ters ördüm. Bir sonrakini düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Şöyle tersler, düzler. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzünü tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de yine aynı şekilde lastik örgümüzü devam ettireceğiz. İlmekleri göründüğü gibi örelim. Bakın gördüğüm ters, ters ördüm. Bir sonraki düz, düz örüyorum. Bir sonraki ters, ters ördüm. Bir sonraki bakın düz görünüyor, düz örüyorum. Tersi ters, düz görüneni düz örelim. Bu şekilde yine bakın aynı şekilde ilmekler ortaya çıkmış olacak. Sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Bakın artık ilmekleri nasıl öreceğimiz ortaya çıktı. Lastik örgüyü bu şekilde devam ettireceğiz. Arkada da yine aynı şekilde örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ilmekleri göründüğü gibi örmeye devam edeceğiz. Şöyle şuradan bakalım. Bakın. Böyle belli bir miktar örelim. Şöyle ikiye katladığımızda
ölçüsünü böyle göz kararı yaptım ben. Sizlere sayı vereceğim. Biraz örmeye devam edelim. Evet, lastik örgümü böyle tamamladım. Bayağı uzunca ördüm. Şöyle bakın. 4 parmak kalınlığında örmüşüm. Şöyle çevirdiğimde şu fırfırlı kısım ön tarafta kalması için bu fırfırlı modelimi patiğimin ters yüzünden kuracağım. Ön yüzünden kurmayacağız. Bu yüzden örgünün ön yüzünde lastik örgüyü tamamladım. Şimdi arka yüze geçtiğimde modeli kuracağım. Şimdi şu lastik örgünün şu kısımlarını sizlere saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane. Şu kısımlarını saydım. Tam ölçü isteyenler için. Şimdi arka kısma geçtim. Arkada modeli kuruyorum. Şimdi 4 ilmeği alıp şişime şöyle aldım. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Sonrasında 4 ilmeği ters örüp artık lastik örgüyü bıraktık ve örgünün arka yüzünde modeli kuruyoruz. 4 ilmeği ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmeği düz ördüm. Bir model bu. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeği ters örüp doladım. Bir düz ördüm. Bir model bu. Böyle model model yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmeği ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmeği düz ördüm. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeği ters ördüm. Doladım. Bir ilmeği düz ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmeği ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmeği düz ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmeği ördüm. Böylece modeli kurdum. Örgümün bu kısmına geçiyorum. Bu kısma geçince burada ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. Doladığım ilmek de dahil ilmeklerin tamamını ters örüyorum. Şöyle doladığımız ilmek, onu da ters örüyoruz. İlmeklerin tamamını ters örelim. Tekrar model kurduğum kısma geldim. 4 ilmeği şişime alıyorum. Bakın bu şekilde. 4 ilmekten hemen sonra bir doluyoruz. Düz ördüğüm ilmek ve bir önceki sırada doladığım ilmek. Bunları düz örüyorum. Düz ördüğüm ilmekler her burada ön kısımda örerken bir artmış olacak. Burada modeli uyguladığım kısımda. Şimdi 4 tane ters örüyorum. 4 tane ters ilmek model boyunca sabit ilerleyecek. 4 tane tersi ördükten hemen sonra doluyoruz. Sonrasında 2 tane ilmeği düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmeği ters örüyorum. Hemen onlardan sonra doluyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. 4 tane ilmeği ters örüyorum. 4 ters ilmekten hemen sonra şişime doluyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. Böyle sırayı tamamlayalım. Bu kısımda model kurulumunu yaptık. Hemen arkaya geçiyoruz. Hepsini ilmeklerin ters olarak örelim. Burası modelin arka yüzü fakat patiğimin ön yüzü bu arada. İlmeklerin tamamını ters örelim. Tekrar modelli kısma geldim. Bir kez daha modeli anlatayım. 4 tane ilmeği alıyorum. Sonrasında bir doluyorum. Artık bakın 3 tane düz ilmeğim oldu. 1, 2, 3. Sonrasında ters ilmeklerime geldim. 4 tane ters ilmeğim sabit model boyunca. 4 ters ilmeği hemen ördükten sonra şişimize doluyoruz. Bunu unutmayalım. 3 tane düz ilmeğim var. Bu şekilde
devam edeceğiz. Düz ilmekler artarak ilerleyecek ve şu delikli kısımlar oluşacak. Ters ilmekler sabit. Onlar hiç artmayacak. Şöyle göstermek istiyorum. Burada daha iyi anlayacaksınız. Çünkü ördükçe ortaya çıkıyor. Bakın. Düz ilmekler artarak ilerliyor. Ters ilmekler sabit. Aynı 4 tane. 4 ters ilmeği hemen ördükten sonra bir doluyoruz ya. Bu delikli kısımlar onlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane delik olmuş. Böyle 6 delik olana kadar örmeye aynı şekilde devam edelim. Evet, şöyle örgünün bakın şu model kısmındayım. Delikli kısımları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldular. Şimdi burada ilmekleri kapatacağız ve örgüyü bitireceğiz. 2 ilmeği birlikte ters olarak örelim. İlmeği diğer şişe alalım. 2 ilmeği birlikte ters olarak örelim. İlmeği diğer şişe alalım. Böyle ilmekleri 2 2 ters olarak örelim. Diğer şişe alıyorum. Ters örüyorum. Şöyle kapatarak devam edelim. Son bir ilmek kalana kadar gidelim. Son bir ilmeğim kaldı. İpimi uzunca keserek bunu dikmek için kullanacağım. Orada ilmeğim kalsın. Şöyle. Bakın şöyle çekelim. İpimizi şöyle sıkıştıralım. Tamamlamış olduk. Şimdi bu modeli patiğin tersinden yaptık. Niçin bu şekilde yaptık? Şöyle kıvırdığımızda bakın modelimiz ön tarafta kalması için bu şekilde yaptık. Şimdi dikimine başlayalım. Evet, şu kısmı böyle patiğin düz tarafından dikeceğim. Yani ön tarafından. Sadece bu fırfırlı kısmı bu şekilde yapıyorum. Çünkü geriyi kıvıracağım için. Böyle yapalım. Şu fırfırlı kısmı bu şekilde dikelim. İç taraftaki ilmekleri alarak dikim yapıyorum. Şimdi burayı yaptıktan sonra burası patiğin ön düz tarafıydı. Şimdi tersini çevirelim. Geri kalan kısmı tersinden dikelim. Bir kez daha göstereyim. Bakın ilmeklerin iç taraflarından batıyoruz şöyle. Böyle şu kısma kadar dikelim. Dikimini tamamladım. Bakın şu şekilde görüntüsü olacak. Şu kısmı şöyle kıvıracağız. Ve şu ilk delikli kısımlar var ya, bakın şu kısımlardan böyle kurdele geçirebilirsiniz. Ya da benim gibi böyle kordon yapıp onu geçirebilirsiniz. Bakın şöyle. Böyle kordon yapıp onu geçirdim. Dilerseniz dediğim gibi renkli bir kurdele de geçirebilirsiniz. Beyaz, krem renkli, kırmızı renkli de çok güzel olur. Yeşil de çok yakışır. Böyle gerçekten çok güzel oldu. Renk renk örebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Umarım sizler de beğenerek, severek örersiniz benimle birlikte. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum.